Merhaba. Bu hafta Avrupa Birliği'nden gelecek olan Brexit gelişmeleriyle ilgili önemli bir süreçte olduğumuz için ben de kısaca bir video çekmek istedim. Özellikle Euro dolar ve Euro TL'de pozisyon olan yatırımcılar bunu izlemesini tavsiye ederim. Etrafınızda da yine Euro dolarda işlem yapan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olursanız Avrupa Birliği'nden faiz kararı açıklanması bekleniyordu ve sonrasında da toplantı tutanakları vardı. Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin de konuşması vardı. Merkez Bankası'ndan beklendiği gibi Avrupa'dan herhangi bir faizlerde değişikliğe gidilmedi. Ancak Draghi'nin yapmış olduğu açıklamada 2019 yılı ile ilgili büyüme beklentilerini ve enflasyon beklentilerini ciddi anlamda azaltmaya gitmeleriyle beraber Euro bölgesi dolar karşısında ve diğer para birimleri karşısında oldukça fazla değer kaybettiğini gördük. Euro dolar paritesinin 1.11.50'lere kadar gevşediğini, diğer videoları hatırlayacak olursanız 1.11.50'leri önemli olarak vurguluyorduk. Çünkü bir üzerindeki 1.12.60 destek noktasında sürekli değen ve bu bölgeyi geçmekte zorlanan bir Euro dolar paritesi vardı. Bu bölgenin geçilmesiyle beraber 1.11.50'lere yaklaştığını gördük. Peki bu hafta neler var? Kısaca onlara bakalım. İlk olarak Almanya'dan gelen sanayi üretimi verisinin beklentilerden kötü olması çarşamba günü Avrupa Birliği'nden gelecek olan sanayi üretimi verilerine odaklanmamızı sağladı. Ancak daha da önemlisi İngiltere tarafında Brexit ile ilgili gelişmelerdi. Yarın başlayacak olan, yani salı günü, çarşamba ve perşembe günde devam edecek olan Brexit süreci önemli olacak. İngiltere parlamentosunda İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoya yeni bir tasarıyı onayına sunacak. Bu tasarının herhangi bir şekilde diğer tasarılara göre farklı bir şekilde sonuçlanması beklenmiyor. Eğer bu onaylanmazsa 13 Mart itibariyle anlaşmasız Brexit tartışılmaya başlanacak ve 14 Mart itibariyle de parlamentoya sunulacak. Burada şöyle bir ayrıntı var. Eğer Theresa May kendi partisinden de kopmalar gerçekleşirse burada durum ciddi ve Theresa May'in bundan sonraki dönemde koltuğunun sallanmaya başladığını da söyleyebiliriz. Euro dolarda pozisyon olan yatırımcılar açısından neden önemli? Çünkü eğer İngiltere'nin anlaşmasız bir Brexit'e gidiyor olması İngiltere ile işlem yapan, İngiltere ile ticaret yapan diğer ülkeleri de olumsuz olarak etkileyecektir. Ve bildiğiniz gibi İrlanda süreci hala devam ediyor. İşte bugün hem Almanya Başbakanı Merkel'in yapmış olduğu açıklama hem de Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar aslında Theresa May üzerindeki baskıyı arttırmış görünüyor. Euro dolarda pozisyonu olan yatırımcılar bizim her zaman diğer videoları da bu sağ tarafıma ekleyeceğim. Onları da izleyebilirsiniz. 1.13.80 önemli bir direnç noktası, önemli bir pivot noktası olarak kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde hep satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Geri çekilmelerde eğer 1.12.60'ın altında kalmaya devam ederse 1.11.50 ve 1.09.80'e kadar geri çekilme olabilir. Çünkü hem Mayıs ayında parlamento seçimleri var. Yaklaşık 400 milyon seçmen Avrupa Birliği parlamentosunu seçmek için sandık başına gidecek. Hem de Ekim ayında Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin değiştirimi söz konusu. Ve diğer taraftan da hem Fransa hem İtalya ile ilgili diğer Avrupa Birliği'ndeki üye ülkelerin olumsuz devam ediyor olması Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesine sebep olacaktır. Euro TL'de işlem yapan yatırımcılara, Euro TL'de alım yapmak isteyenlere de geri çekilme fırsatı olarak 6.08, 6.04 ve 6.02 noktalarını ben belirtebilirim. Bu noktaların üzerinde kalıp da yukarı yönlü hareketine başlarsa, eğer Avrupa Birliği'nden olumlu haberler gelmeye başlarsa, eğer bu da belki yılın ikinci yarısını bulabilir. Yukarıda da 6.20 ve 6.32 seviyelerini takip edeceğiz. Ama bu hafta dediğim gibi Brexit açısından önemli olacak. Video ile ilgili sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şu ana kadar kanala abone olmadıysanız da abone ol butonundan işaretleyerek kanala abone olursanız teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar.